Size bu videomda İmam-ı Rabbani'nin hayatını anlatacağım. İmam-ı Rabbani rahmetullahu aleyh Hicri 971 senesinin Şevval ayında 26 Mayıs 1564 Hindistan'ın Sirhind kasabasında dünyaya geldi. Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anh dayandığı için Faruki nisbiyesiyle anılır. Babası Abdüllehat Efendi Çiştiye ve Kadriye tarikatlarından icazetli, zahir ve batınını ikmal etmiş ilim ve irfan ehli, yüksek fazilet sahibi bir şeyh efendiydi. Ahmet Sirhindi rahmetullahu aleyh ilk talemine Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek başladı. Kısa zamanda hafız oldu. İlimlerin çoğunu muhterem babasından ve bir kısmını da devrin büyük alimlerinden aldı. Muhtelif alimlerden akli ve nakli ilimler aldı. Bilhassa tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerine çok ehemmiyet verdi. 17 yaşına geldiğinde zahiri ilimlerinde büyük mesafeler katlederek babasının yanına döndü ve ders vermeye başladı. Bu arada Kadi Behlül Bedahşani'den tefsir ve hadis okutma icazeti aldı. 18 veya 20 yaşlarındayken feylesoflara hayranlık besleyen ve onları neredeyse peygamberlerden üstün görmek isteyen sarayın gafil ulemasına karşı İsbatün Nübüvve isimli eserini kaleme aldı. Peygamberliğin ehemmiyetini ve lüzumunu akli ve nakli delillerle tespit etti. Bu arada başka eserler de telif etti. Bir müddet sonra babasına intisap ederek sohbetlerini müdevvimi oldu. Bütün himmetini tasavvü terbiye üzerine teksif etti. Muhterem babasına hizmette kusur etmemek için hep yanında kaldı. Başka bir yere gitmedi. Babası Abdüllehat Efendi Hicri 1599 senesinde vefat etti. Vefatından kısa bir müddet önce oğlu İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Hazretlerine hilafet verdi. İmam-ı Rabbani rahmetullahi babasının vefatından sonra hacca gitmek için Sirhind'den yola çıktı. 37 yaşındaydı. Delhi'ye geldiğinde bir dostun tavsiyesiyle Muhammed Bakibillah Hazretlerini ziyaret etti. Bir müddet sohbetinde bulunduktan sonra ona intisap etti. Kendisine irşat icazeti hilafet verildi. 2 ay kadar üstadının yanında kalıp tekrar memleketine döndü ve Nakşibendiye usulü üzerine halka irşaya başladı. Bakibillah Hazretlerinin vefatından sonra irşada Sirhind'de devam eden İmam-ı Rabbani rahmetullahi uzaklarda müritlerine ve devlet adamlarına İslam-ı kaideleri ve ehli sünnet mezhebine bağlılık gibi konularda mektuplar yazdı. İmam-ı Rabbani Hazretleri her sene üstadının vefat ettiği ay olan Cemaziye'de gider, onun mübarek kabrini ziyaret eder ve tekrar Sirhind'ine dönerdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri Babür Şahı Cihangir de dini hususlarda danışmanlık yaptı. Şeyhe bağlanan Cihangir sohbetlerin bereketleriyle sonraları cami inşa ettirip sığır kurban edecek kadar İslam'a bağlandı. İmam-ı Rabbani Hazretleri küçük büyük her hareketinde mutlaka Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sünnetine uyar ve herkese de böyle yapmalarını tavsiye ederdi. İmam-ı Rabbani rahmetullahi namazda bütün sünnetlere, menduplara ve adaba riayet eder, abdest aldıktan sonra ve mescide girince 2'şer rakat namaz kılmayı itina gösterirdi. Kur'an-ı Kerim'i okurken onu dinleyenler Kur'an'ı sır ve hikmetleriyle duygu derinliğine ulaşırlardı. Namazda ve namaz dışında korku ayetlerini veya hayret ve şaşkınlık bildiren ayetleri okurken o tarz ve usluba göre okur, sesinde mübarek simasındaki sanki ayetlerin manası zahir olurdu. Yolculuk esnasında dahi bineğinin üzerinde bir yastığının üstüne koyarak devamlı Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. Ramazan-ı Şerif'e de çok itina gösterir, bu mübarek ayda en az 3 hatim indirirdi. Hadislerde bildirildiği gibi iftar yapmakta acele eder, sahur yemeğini geciktirirdi. Ramazan'ın son 10 gününde ittifaka girerdi. Zekat üzerinde hassasiyetle dururdu. Herhangi bir yerden bir hediye geldiğinde üzerinden bir sene geçmesini beklemez, karşılıksız gelen bu tür malların derhal hesabını yaparak zekatını verirdi. Zekat verirken de ilk olarak ıslah ve irşat faaliyetlerinde bulunurlardı. Dul kadınların ve muhtaç durumdaki yakınlarını tercih ederdi. Hastaları ve kabirleri ziyaret eder, oralarda sünnet olan duaları okurdu. Davetlere icabet eder ancak günah işlenen meclislere iştirak etmezdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri hamd ve istiğfarı dilinden düşürmezdi. İmam-ı Rabbani son derece mütevaziydi. Mektup ve eserlerindeki uslubu onun yüksek tevazunu açıkça ortaya koymaktadır. O kendisinin hep fakir veya derviş diye bahsederdi. İmam-ı Rabbani rahmetullahu aleyh vefatından birkaç ay önce nefes darlığı çekmeye başladı. 5 vakit
vakit namaz ve cuma haricinde evinden dışarıya çıkmadı. Bütün vakitlerini zikir, istikrar ve zahiri batini meşguliyetlere geçiriyordu. Son günlerinde Allahu Teala'nın sonsuz ikramlarını ve hesaba gelmez nimetlerini anlatıp dururdu. Bütün kıyafetlerini muhtaçlara dağıttı. Takatinin tükendiği o günlerde bile cemaatsiz namaz kılmadı. Daima dua ve zikirle meşgul oldu. Mürakabeye ve hiç ara vermedi. Şeriat ve tarikatının emir ve prensiplerinden bir an bile gafil kalmadı. Son gecesine kadar teheccüde devam etti. Abdestli olarak vefat edebilmek için daima abdestli duruyordu. İmam-ı Rabbani rahmetullahu aleyh 28 Safer 1034 yani 10 Aralık 1624 tarihinde 63 yaşında fani hayata veda etti. Sirhint'te defnedildi. Size bu videomda benzer İmam-ı videolar için Rabbani sayfamı ziyaret edebilirsiniz.